Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Belki seni buraya çeken bir şey yara, belki zor bir doğum, kötü bir cinsel deneyim ya da sadece merak. Sebebi ne olursa olsun peki yalnız değilsin. Doğum sonrası, travma sonrası estetiği konuşacağız. Kadın bedeni sadece biyolojik değil, aynı zamanda hatıraların, duyguların, yaşadığımız deneyimlerin, tecrübelerin ruhumuzda ve bedenimizde izlerini taşıyoruz. Bu izler aslında dışarıdan görünmese de içten içe kanatır ve biz hekimler bazen bu izlerin fiziki olanlarıyla yüzleşip ve çözüme ulaştırmaya çalışırız. Asıl mesele kadının o görünmeyen olayını anlamakta. Ve bugünkü konumuz cinsel travmalar sonrası genital estetik girişimler. Gerçek iyileşmek mümkün mü? İlk olarak cinsel travma nedir? Biraz bunu konuşalım. Cinsel travma dediğimizde aklınıza sadece istismar gelmesin. Travma bazen bir doğum odasında başlar. Bazen bir partnerin size rıza almadan yaptığı bir hareketle, bazen bir bakışla, bazen bir sözle, bazen de sessizlik travmayı başlatır. Travma kişinin sınırlarının ihlal edildiği ve kişinin kendi kontrolünü kaybettiği bir deneyimdir. Ve bedensel travmalar, özellikle cinsellikle ilgili yaşananlar, cinsel bölgede yaşananlar kadında çok derin izler, çok derin etkileri olur. Travma türlerine bakacak olursak, travmatik doğumlar, İşte mesela kontrolsüz epizyotomi, hani dikiş açılması, ani müdahaleler, isteksiz, onun rızası dışında yapılan cinsel deneyimler, cinsel istismar, cinsel taciz, bedenin mahremiyetinin çocuklukta ya da erişkinlikte herhangi bir dönemde ihlal edilmesi ve bu travmaların hepsi etkileyicidir ve sonuçları da çoğu zaman sessizliktir. Kadınlar konuşmazlar, konuşamazlar, anlatamazlar, anlaşılamazlar. Bir hastam sanki doğum değil bir savaştan çıktım dedi. İlk doğumunu devlet hastanesinde yapmış. Ona soru sorulmadan basılarak, işte kesiler atılarak, otur kalk bağır, bana mı sordun yaparken diye bağıran sağlık personelleriyle yüz yüze gelmiş ki birçok kadın da ne yazık ki bu travmayı hala ülkemizde yaşıyor. O doğum o anda bir annenin şefkat ve saygı alması gerekirken bir gerginliğe dönüşmüş, sanki adeta bir savaşta hissetmiş ve bunun izlerini 2 yıl boyunca eşiyle birlikte olamayarak ödemiş. Çünkü kadın genital bölgesine baktığında mutsuz, aynaya bakmak bile istemiyor. Kadın, ben kendimi kadın gibi hissetmiyorum diyordu. Doğum mu yaptım, savaştan mı çıktım anlamıyorum dedi. Dur ve kendine sor. Bir kadın kendi bedenine ne zaman yabancılaşır? İşte bu doğum sonrasından olabilir. Ya da doğururken duyulmadığı için mi? Bence her ikisi de. Yine bir hastam, genç bir kadın ilk cinsel deneyimini maalesef kendi isteği dışında, rızası olmadan gerçekleştirilmiş ve bunu yıllarca içine atamamış. Cinsellikten kaçmış. Vajinismus tanısıyla geldi yanıma. Eşiyle de beraber olamıyor. Aslında asıl ihtiyacı olan şey o geçmişi duyurmak, duygusal bir onarım ve biraz da estetik müdahaleleri de ihtiyacı var. Ama burada temas etmemiz gereken şey onu dinleyen, anlayan biri olmak. Bazen PRP yaparız orgazmı uyarmak için. Bazen labioplasti ama çoğunlukla da psikolojik destekle. İşte o zaman o noktada biriyle gerçekten bir fiziksel temas kurabilir. Vajinismusu çözdükten sonra o kadın kendi bedenimin kontrolünün aslında bende olmadığını zannediyordum vajinismus yaşarken. Ama aslında bedenimin kontrolü bendeymiş. Yine 3 çocuk annesi bir hastamdan bahsedeceğim. Yıllardır eşinde evde böyle kaçmaca kovalamaca yaşanan bir kadın. Eşinden kaçıyor çünkü eşiyle beraber olduğunda ilişkide ağrı duyuyor. Genişleme var, kuruluk var, görünümü bozulmuş. Kadın aynaya baktığında mutsuz hissediyor. Yani aslında biz ona bazı kozmetik işlemler yapıyoruz. Lazerdi, dolguydu, PRP'ydi, yeri geliyor ameliyatta, ama aslında onun sadece bedenini iyileştirmiyoruz. Aslında kendine özgüvenini de getiriyoruz. Yüzü değişiyor. Artık kadın daha özgüvenli yerlere bakmıyor. Eşiyle göz göze gelebiliyor ve aslında bu, siz bunlara böyle çok estetik ameliyatlar falan diyorsunuz ama aslında bu bir ihtiyaç. Bu bir psikolojik yardım ve kadının bunu yaparak kendine ait gücü geri kazandığını hissediyoruz. Estetik girişimlerin gücü hiç de yabana atılmamalı. Peki ne işe yarıyor bu yaptığımız işlemler? Misal vajina daraltmada kontrolsüz doğum sonrası oluşan o genişlemeleri düzeltiriz. Labioplastide o iç dudaklardaki uzama,
asimetri, sarkmaları düzeltiriz. PRP ve lazerle dokuyu yeniden gençleştiririz, sıkılaştırırız, rengini açarız, kolajen üretim tetikleriz, cinsel hissiyatı geri kazandırırız. Vajinal dolguyla G noktasını belirginleştiririz ve cinsel hazzın artmasını sağlarız. Bu işlemleri biz yaptığımız zaman bedendeki o travmaların izlerini düzeltiyoruz ama esas katkı kadının kendi bedenine bu işlemleri yaptırarak sahip çıkma gücü. Kadının kendine bir yatırım yapması. Kadın şunu diyor: ben karar verdim. Benim seçimim ve bunun sonucunda da kendimi daha iyi hissediyorum. Estetik aslında bir ihtiyaç, bir gereklilik. Bilimsel gerçekler ne diyor bu noktada? The Journal of Sexual Medicine 2023 çalışmasında vajinal estetik sonrası kadınların %82, hiç yapana atılacak bir rakam değil, kendine güven oranlarında artış bildiriyor. %65'i partner ilişkilerinde belirgin iyileşme görüyor. Uluslararası Kadın Sağlığı Derneği'nin 2024 çalışmasında 3 kadından biri yaşamı boyunca cinsel travma yaşıyor. Ve estetik sonrası bu travma belirtilerinde %35-40 azalma saptanmış. Estetik işlemler doğru zamanda, doğru destekle, doğru ellerde uygulandığında travmayı iyileştiren, dönüştüren bir araç olabilir. Ve burada sormamız gereken bazı sorular var. Estetik travmayı siler mi? Hayır, silmez. Ama iyileşmeye kapı aralar. Kadının kendine dönüşümüyle ilgili bir karar almasına, kendine yatırım yapmasına yardım eder. Peki estetik acıtır mı? Lokal işlemlerdir, anestezi altında yapılır. Lazer, PRP gibi işlemler ağrısız ama cerrahi işlemler anestezi altındadır. İşlem sırasında olmaz, belki rahatsız olmaz ama bir hafta içinde de kadın hızlıca günlük yaşamına döner. Peki travması olan kadınlara estetik yaptığımızda psikolojik destek mutlaka gerekli mi? Şart değil ama çoğunlukla faydalı. Çünkü ruhsal boyutu göz ardına aldığımız zaman o 3 sac ayaktan biri eksik kalmış oluyor. Bazı kadınlar da şunu soruyorlar. Diyorlar ki hani ben bir estetik işlem yaptım ama bunu eşimle paylaşmalı mıyım? Ben şunu söylüyorum. Yani paylaş ya da paylaşma, bu senin kararın ama bu yolculuk senin yolculuğun. Kendine yaptığın bir yatırım. Partnerin için yapmıyorsun, kendin için yapıyorsun. Partnerin sana eşlik edebilir ama yolculuğun kaptanı sensin. Yönü sen belirlersin. Cinsel travmalar bizi tanımlamamalı ama onları dönüştürme yeteneğimiz var. Dönüştürdüğümüz zaman kim olduğumuz da bu şekilde şekillenir. Estetik sadece bir görünüm meselesi değil kısacası. Kendine değer vermektir. Ve bu videoda kendinden bir parça bulduysan ya da bir arkadaşın, kardeşin, annen, ablan anlattıklarıma benzer şeyleri yaşıyorsa bu videoyu onunla paylaş. Sessiz kalan bir kadına ses olabilir. Ve yorumlarını bırak. Abone ol. Bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıkla. Çünkü bu kanalda konuşulmayanları konuşuyoruz.